Hocam bu sizin için kolay bir ameliyat, çocuk oyuncağı gibi bakmamak lazım. Bizim için kolay ve zordan ziyade güvenlik seviyesini sabit tuttuğunuz kısa ve uzun ameliyatlar vardır. Yoksa safra kesesi ameliyatı yaparken daha az dikkatli ya da canım bunda bir şey olmaz daha rahatlığı içinde kesinlikle olmamanız gerekir. Pankreas kanseri ameliyatları gerçekten çok zor ameliyatlar ve bunu standart bir genel cerrahi eğitimi içinde öğretmiyoruz. Safra kesesi ameliyatı dünyada en sık yapılan ameliyat, en çok yapılan ameliyat. Bu da doğru bir cümle. Ama biri basit, diğeri zor demek bir takım potansiyel hatalara da gebe bir yan taşıyor. Alanınızın genel cerrahinin en kompleks ameliyatlarından biri pankreas ameliyatları. Diğeri de yine alanınızın en kolay ameliyatı olarak bilinen safra kesesi ameliyatları. Gerçekten böyle mi? Bu soru buna benzer cümlelerle aslında sık sık soruluyor ya da böyle ifade ediliyor. Ama ben biraz diline takılmış durumdayım bu sorunun aslında. Pankreas kanseri ameliyatları gerçekten çok zor ameliyatlar ve bunu standart bir genel cerrahi eğitimi içinde öğretmiyoruz. Buna adanmış bir kariyer yapan cerrahlar bunu yapsın istiyoruz. Merkezleşsin bu hastalar ve bu uzmanlığı sağlamış kişiler tarafından ameliyat edilmiş istiyoruz. Bunlar hep standart ve doğru cümleler. Safra kesesi ameliyatı dünyada en sık yapılan ameliyat, en çok yapılan ameliyat. Bu da doğru bir cümle. Ama biri basit, diğeri zor demek bir takım potansiyel hatalara da gebe bir yan taşıyor. O da ne? Hocam bu sizin için kolay bir ameliyat, çocuk oyuncağı gibi bakmamak lazım. Bizim için kolay ve zordan ziyade güvenlik seviyesini sabit tuttuğunuz kısa ve uzun ameliyatlar vardır. Yoksa safra kesesi ameliyatı yaparken daha az dikkatli ya da canım bunda bir şey olmaz daha rahatlığı içinde kesinlikle olmamanız gerekir. Ben hep buradaki benzetmeyi hava yollarına ve uçağa ve pilotlara benzettiğim için bir pilot arkadaşıma danışarak aslında bunu da söylemek istiyorum. İstanbul'dan kalkıp İzmir'e giden bir uçakla İstanbul'dan kalkıp Japonya'ya, Tokyo'ya giden bir uçak arasında güvenlik açısından baktığınızda %90 güvenlik önlemi aynıdır. Uzun uçuşlarda bir tek, özellikle okyanus aşılıyorsa bir yakınında bir saat içinde inebileceği bir havaalanının kuralı biraz esnetilir. Daha uzak bir mesafeyi de kabul edilir. Yoksa o rota çizilirken bile acil bir durum olduğunda nereye ineceğini hesaplayarak gidiyor pilotlar. Bizde de aslında bu seviyede bir güvenlik hassasiyeti vardır. Siz kısa bir ameliyat yapıyorum diye daha dikkatsiz olamıyorsunuz. Bütün güvenlik aşamaları söylediğiniz karmaşık pankreas ameliyatında da en kısa safra kesesi ameliyatında da birebir aynı seviyededir. Cerrah da böyledir, ekip de böyledir, hastanın ameliyathaneye alınışı ve çıkışı da böyledir. Bir tanesi daha çabuk biten, daha az işlemi olan daha kısa bir ameliyat. Öbürsü çok daha fazla sayıda işlemi peş peşe ve daha uzun bir süre yapmanız gereken daha zor, daha kompleks bir ameliyat. Ama bizim açımızdan dikkat ve konsantrasyon açısından bakıyorsanız ikisinde de ben aynı seviyeyi korumaya çalışıyorum diyeyim. Bir de siz böyle anlatınca şöyle bir şey de ortaya çıkıyor. İstanbul-İzmir örneğini verdiniz ama belki hava koşulları nedeniyle İstanbul-Tokyo uçuşu çok daha stabil giderken İzmir'de ortaya çıkan bir dolu vesaire gibi. Çok çok doğru. Kesinlikle böyle. Yani bazen sizin öngörmediğiniz hastaya bağlı gelişen bir anatomik varyasyon olsun, beklenmedik olan bir olay olsun, en küçük dediğiniz ameliyatı bile son derece kompleks hale getirebilir. Ben şöyle söyleyeyim. Safra kesesi ameliyatı sırasında safra yolu yaralanmaları kaçınılmaz olarak azalmakla birlikte belli bir oran hastanın maalesef başına geliyor. Bu dünyada %1'in altına indi. %0,5 civarında bir yerde duruyor kapalı laparoskopik safra kesesi ameliyatında. Ülkemizde bu rakamlar çok sağlıklı değil ama bunun biraz daha üstünde olduğunu tahmin ediyoruz. Olmasının sebebi cerrahtaki acemilik vesairenin dışında bazen öyle bir anatomi oluyor ki o safra kesesini mecbur kalıp akut iltihaplandığı sırada oradan çıkartırken size bir tuzak kurulmuş gibi bir anatomiyle karşılaşıyorsunuz. Bu noktalarda hata yapmak
işte küçük bir grupta kaçınılmaz hale geliyor. Böyle bir şeyde de Amerika'da mesela malpraktis konuları dünyada en çok Amerika'da konuşulur. Başında yeterli yaralanma riski olduğunu da hastaya anlatarak açıklamışsanız aslında bir malpraktis oluşmaz. Ne zaman malpraktis oluşur? Bu konuda uzman bir tecrübeye sahip değilseniz, yaraladığınız safra yolunu kalkıp da bir de tamir etmeye kalkarsanız malpraktis o noktada başlar. Öyle bir yerde yapabileceğiniz en iyi şey oraya bir diren yatırıp varsa gelebilecek tecrübeli birisi o insanı ameliyata davet edip hastayı uyandırmamak ya da hastayı uyandırıp direniyle birlikte böyle bir merkeze sevk etmek en doğrusudur. Hasta için en kısa iyileşme bu yolda var. Panikle dur ben bir hata yaptım ben bunu tamir edeyim ruh haline kesinlikle girmemesi lazım. Özellikle genç meslektaşların bu konuda bunu biliyor ve böyle bir şeyi önden hastaya anlatıyor olması lazım. Birinci kural. İkincisi umarım hiçbir zaman başlarına gelmez ama bir gün başlarına gelirse bu noktada bu konuda tecrübeli birinden ameliyat içinde yardım alabiliyor muyu sormaları lazım. Beni birisi çağırsa İstanbul'un neresinde olursa olsun ben işimi gücümü ayarlar kalkar gider yardım ederim. Bu sağlık sisteminin de izin verdiği bir şeydir. Yapamıyorsa oraya bir plastik diren dediğimiz boruyu koyup safra çıktığında en azından oradan tahliye olsun diye o hastayı bunu yapabilecek bir merkeze göndermeleri gerekir. Bu da sonuncu kural ama bunları bir arada yaptığınızda tatsız da olsa böyle bir şeyle başa çıkmanız mümkün her zaman. Peki hocam, en kolay tabir edilen safra kesesi ameliyatını başka zorlaştıran ya da gerçekten şu safra kesesi ameliyatında çok zorlandım dediğiniz vakalar oldu mu? Oluyor. Yani şimdi iltihabın hangi safhasında sizin müdahale ettiğiniz çok önemli. Eskiden safra kesesini soğutmak diye bir görüş vardı. Bu şöyle bir şey demek, soğutmak. Yani hasta akut iltihap ile gelmiş, 3 gündür de karnım ağrıyor diye birkaç gün geriye giden bir hikayesi var. Onları aman ameliyat etmeyelim. Biz bu hastaya antibiyotik verelim, ağrı kesici verelim, bu soğusun, 6 hafta sonra ameliyat edelim diye bir böyle hikmeti kendinden menkul bir görüş vardı cerrahide. Ama safra kesesi size bir senet imzalıyor, tamam ben de 6 hafta uslu duracağım diye bir kural yok. Dolayısıyla sanıyorum 2007 yılındaydı. Benim Heidelberg Üniversitesi'nde çalıştığım sırada Karsten Gutt birinci ismidir. Bir çalışma yaptı ve çalışmadaki bir takım yazarlar da efsanevi rock gruplarından AC/DC'ye ithafen bu çalışmanın adını AC/DC çalışması olarak koydular. Akut kolesistektomi, delayed kolesistektomi yani bu akut safhada ya da geç safhada yapılan ameliyatları karşılaştırdı. Net olarak ilk geldiği anda ameliyatı yapmak daha verimli çıktı. Çünkü hani geciktirdiğiniz vakada araya giren ikinci, üçüncü ataklar olabiliyor ve bu her geçirilmiş atak safra kesesi ameliyatını aslında zorlaştıran faktörden biri. Akut inflamasyon varken o içine giren çıkan yapıları ve karaciğere gidenleri tanımanız zorlaşır. Bunlarda hani biraz daha tecrübenin mutlaka ihtiyacı oluyor. Eskiden biz hani kapalı ameliyatta bunu yapamıyorsak açık ameliyata geçeriz, açık ameliyatta bunu yaparız diye bir B planımız vardı ama yeni kuşak cerrahlar neredeyse açık safra kesesi ameliyatı görmeden cerrahi ihtisaslarını tamamlıyorlar. Dolayısıyla orada öyle bir şeyde herhalde yardım almak en doğrusu yapılamadığı. Yani siz laparoskopide bir ilerleyemediğiniz noktaya geldiğinizde ne yapacaksınız noktasında aç dediğinizde o insan açık ameliyat konusunda aslında daha tecrübesiz. Böyle bir paradoks oluştu.